Merhaba arkadaşlar, ben Elif Pirenvise, bebeğim örgülerim örgü kanalıma yeniden hoş geldiniz. Yine yazlık elbise çalışmalarımızdan biri olan tek renkli örülen böyle küçük motiflerden oluşan bir roba çalışmasının anlatımını bugün size yapacağım. Yine pamuklu kumaşa dikilen ve bu kez askıları da kumaş olan bir çalışma. Bu askı kısmında tercih size ait arkadaşlar, kumaş kullanabilir ya da örgü ipiyle klasik askı bağcık çalışması yapabilirsiniz. Şöyle arka tarafı fiyonklu, bakın. Ön tarafı da yine böyle bağcıklı olacak şekilde ben hazırladım. Evet, ip olarak yine Alize'nin koton gold'unu kullanacağım. 330 metre uzunluğunda ve 100 gram ağırlığında böyle güzel, tam yaz mevsimine uygun, bebeğinizi terletmeyen çok güzel, beğendiğim bir örgü ipi. Şiş olarak da 4 numara 2,5 milimetre tığ kullanacağım. Eğer eliniz sıkıysa siz 3 milimetrede tığ kullanabilirsiniz. Arkadaşlar, model çalışmamızda şöyle görmüş olduğunuz gibi küçük motifler öreceğiz ve bu motifleri birleştireceğiz. Toplamda 6 motifle beraber rahat 2-3 yaşın giyebileceği büyüklükte bir elbise robası elde etmiş olacağız. Renk numaramı hemen söyleyeyim. 262 renk numaram arkadaşlar. Hemen başlayalım. Önce bir sihirli halkayla beraber çalışmaya başlıyoruz. Şu göbek kısmından başlayacağız ve bakın ne kadar şöyle sıkı. Küçük bir teknikle böyle sımsıkı açılmayan sihirli halka yapacağız. Önce onu göstereceğim size. Yavaş bir anlatım olacak. Bakın baş parmağımla orta parmağım şöyle ipimi tutuyorum. Sonra geliyorum, bakın işaret parmağımın etrafında şöyle bir tur dönüyorum arkadaşlar. Bir tur. Bakın şu yukarıda olan ip şöyle alttan bakın üsttekini şöyle aradan çıkartıp bir zincir çekiyorum ve bu bizim sihirli halkamız oluyor. Bakın bir kez daha göstereyim. Tuttum. Baş parmağımda şöyle bir kez çevirdim. Bakın ip yukarıda. Şu parmağıma dolamış olduğum halkanın arasından girip ipi aradan çıkartıp bir zincir çektiğimde bakın şimdi sihirli halkam oluşmuş oldu. Evet, şimdi başlıyoruz. 1 2 3 zincir çekiyorum ve bu sihirli halkamın içerisine üçlü trabzanlar çalışıyorum. Motiflerinizin büyük olmasını istiyorsanız üçlü trabzan çalışın arkadaşlar. Küçük olmasını istiyorsanız ikili trabzan çalışın. Şimdi ben büyük olmasını istiyorum. O yüzden iç kısmına 1 2 3 de çıkarak üçlü trabzan yaptım. Şu ilk 3 zincirim birinci trabzan, sonra yanındaki 2 tığma ipimi doladım, halkamın içerisine battım, 1 2 3 de çıktım, 3 tane üçlü trabzan oldu. Toplamda 12 tane bu şekilde trabzan sihirli halkamızın içine çalışıyoruz. 1 2 3 de çıkıyorum. Bakın 2 4 6 tane olmuş. 6 tane daha yapacağız. 7 8 9 10 11 bir tane daha yapacağım. Şu halkayı bir düzelteyim. Bakın hafif şöyle çekince hemen küçülüyor.
Ve son olarak 12 tane üçlü trabzan çalıştım. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Şimdi sihirli halkamızı bakın şöyle kapattım. Geliyorum. Bakın 1, 2, 3 zincir çekmiştik. Üçüncü zincirin tam şöyle tepesine battım. İpimi gelip kaydırdım ve birinci sıramızı tamamlamış olduk. Şimdi ipime biraz daha böyle asılıyorum. Böyle tık diye bir ses geliyor arkadaşlar. Kilitlenmiş oluyor. O zaman emin oluyorum ki evet, sihirli halkam kilitlendi. Ama yine de ben şöyle bir şey yapıyorum. Geliyorum örgümün arka tarafında şöyle ilmek arasına giriyorum. Bu ipimle beraber bir düğüm atıp sıkıştırıyorum ve fazla ipimi de kesip temizliyorum. Artık bu görmüş olduğunuz halka asla açılmaz. Evet, ilk sıramız bitti. Şimdi ikinci sıraya geçeceğiz. Bakın şurayı yaptık. Şimdi bu 12 tane trabzanın üzerine 2, 4, 6, 8 tane üçlü trabzan çalışacağız. O yüzden 1, 2, 3 zincir çektim. Tığıma ipimi doladım. Hemen aynı yere bakın. Hemen aynı yere battım ve 1, 2 de çıktım. Bakın 3'e tamamlamıyorum. Tekrar tığıma ipimi doladım. Yine aynı yuvaya battım. 1, 2 de çıktım. Bakın 3 tane ilmeğim oldu. Şimdi üçünü birlikte ördüm. Bir zincirle sabitledim. Araya 1, 2 zincir çektim. Tığıma ipimi doladım. Bakın hemen yanındaki trabzanın üzerine battım. 1, 2. 2 ilmeğim kaldı. Tığıma ipimi doladım. Aynı yuvaya battım. 1, 2 de çıktım. Bakın 1, 2, 3 oldu. Tekrar tığıma ipimi doladım. Aynı yuvaya battım. 1, 2 de çıktım. Ve 1, 2, 3, 4 tane ilmeğim oldu. Dördünü birlikte ördüm. Bir zincirle sabitledim. Sonra araya 1, 2 zincir çektim. Bakın şu boşlukları oluşturuyoruz. Tığıma ipimi doladım. Şimdi 2 tane yan yana trabzanın üzerine çalıştık. Şimdi bir trabzan atlayacağız. Bakın sıradaki trabzanı atlıyorum. Onun yanındaki trabzana batıyorum. 1, 2, 3 tane ikili trabzanı çalıştım. Bakın 4 tane ilmeğim oldu. Dördünü birlikte ördüm. Bir zincirle sabitledim ve araya 1, 2 zincir çektim. Tığıma ipimi doladım. Tekrar bakın bunlar çift çift ilerliyor arkadaşlar. Arada bir boşluk var. Şimdi hemen yanındaki yuva, bakın burası, battım ve buraya 3 tane trabzan çalışıyorum. Yine aynı şekilde. 2 ve 3. 4 tane ilmeğim var. Hepsini birlikte ördüm. Bir zincirle sabitledim. Sonra araya 2 zincir çektim. Tığıma ipimi doladım. Bakın bu da böyle çiftli oldu. Şimdi bir trabzan atlayacağız. Bakın. Bunu atlıyorum. Yandakine batıyorum. Yine trabzanlarımı çalışıyorum. Biraz hızlı yapayım, artık anlamışsınızdır sanırım. Dördünü birlikte ördüm. Bir zincirle sabitledim. Araya 2 zincir çektim. Şimdi bunun ikizini yapacağız. Hemen yanındaki trabzana. Tığıma ipimi doladım. Yandaki trabzanın üzerine 3 tane yine trabzan çalıştım. Hepsini birlikte ördüm. Bir zincirle sabitledim. Araya da 2 zincir çektim. Tığıma ipimi doladım. Bunun ikizi oldu. Şimdi bir atlayacağız yine. Sıradakini atladım. Hemen onun yanındakine 1, 2, 3 tane trabzanımı çalıştım.
hepsini birlikte ördüm. Bir zincirle sabitledim ve araya 2 zincir çektim. Tığıma ipimi doladım. Şimdi bunun ikizini yapacağız. Hemen yandaki trabzana battım. 1 2 3 tane trabzan çalıştım. Üçünü birlikte ördüm. Bir zincirle sabitledim. Araya 2 zincir çektim. Bakın 2 4 6 8 tane üçlü trabzan çalıştık. Bakın ikizler, 4 tane ikizimiz var. Arada yine bir boşluk. İki ikizin arasında bir trabzan boşluk var. 2 zincirimi çekiyorum. Geliyorum arkadaşlar. Burada ilk trabzanımın tepesine battım. Şöyle kaydırarak birleştirdim ve bir zincir çektim. İkinci sıramız da bitti. Şimdi üçüncü sıramızda bakın hemen şuraya kayalım. Böyle kaydırdım ilmeğimi. Gördünüz mü? Şimdi bakın. Her bir yuvanın içerisine 2, 4, 6 tane, kameramı şöyle yaparsam daha mı iyi göreceksiniz? Evet. 6 tane trabzan çalışacağız. Yine ben bu trabzanlarımı üçlü trabzan çalışacağım. Şayet motifinizin daha küçük olmasını istiyorsanız ikili çalışabilirsiniz. Şimdi 1, 2, 3 zincir çektim. Şimdi bu yuvanın içerisine normal üçlü trabzan çalışıyoruz. Bakın. 3, 4, 5 ve 6. İlk 3 zincirim birinci trabzanımda, sonra 2, 3, 4, 5, 6 tane trabzan çalışmış oldum. Şöyle araya bir zincir çekiyorum. Sonra yine tığıma ipimi doluyorum. Bakın sıradaki yuva. Yine buraya da 6 tane trabzanımı çalışıyorum. Beş, son bir tane daha. 6 tane trabzanımı çalıştım. Yine bir zincir, sonra sıradakine. Her bir yuvaya toplamda 8 yuvamız var. Böyle 6 tane trabzanla dolduralım. Aralara da birer zincir çekerek sıramızı tamamlayalım. Evet, bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane yuvamın içerisine 6'şar tane trabzanımı çalıştım. Şimdi en son 6. trabzandan sonra araya bir zincir çektim. Geldim ilk trabzanımın tepesine batarak birleştirdim. 3. sıramız da bitti. Şimdi 4. sıramızda sadece zincir çalışması ve yuva çalışması yapacağız arkadaşlar. Hemen başlayalım. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Geliyorum. Bakın şuradaki bir zincir çekmiş olduğumuz 6 trabzan arasındaki yuvaya şöyle bir sık iğne yapıyorum. Sonra 1, 2 zincir çekiyorum. Tekrar aynı yuvaya batıyorum ve bir sık iğne daha yapıyorum. Bakın bir V çalışması yapmış olduk. Gördünüz mü? Sonra yine 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Sıradaki yuvaya sadece bir sık iğne çalışıyorum. V yapmıyoruz. Sonra 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Geliyorum sıradaki yuvaya. Bir sık iğne. Araya 2 zincir. Tekrar aynı yuvaya bir sık iğne daha. Yani bir V çalışması, yuva çalışması. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Sıradaki yuvaya sadece sık iğne. Bir sık iğne, bir V çalışması, bir sık iğne, bir V çalışması. V çalışmaları bizim şu köşelerimiz oluyor arkadaşlar. Motifi kare haline getirebilmek için çalışıyoruz. Aradakiler normal ara çalışması. Evet, en son bir sık iğne yaptık. Şimdi 1, 2, 3, 4,
5 zincir çekiyorum. Geliyorum sıradaki yuvaya, bir sık iğne, araya 2 zincir, tekrar aynı yuvaya bir sık iğne daha. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Bakın sıradaki yuvaya sadece bir sık iğne. Sonra 1 2 3 4 5 zincir çektim. Sıradaki yuvaya bir V çalışması. Dördüncü V'yi çalışıyoruz. Yani dördüncü köşe. Araya 2 zincir. Tekrar aynı yuvaya bir sık iğne yaparak bir V çalışması daha oluşturduk. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Bakın başlangıç yerime geldim. Geliyorum. İlk başlangıç yerimde bakın şurada battım ve kaydırarak sıramı tamamladım. 1 2 3 4. sıramız bitti. Şimdi 5. sırayla devam edeceğiz. Arkadaşlar bakın 5. sıra bizim aslında son sıramız. Sonrasında da bir sıra var olan trabzanlarımızın üzerine sık iğne gideceğiz. Şimdi aralara 2 4 5 köşelere hem V'nin üzerine hem de içine yapacak şekilde 3 tane trabzan yapacağız. Hemen başlayalım. Bakın şurası birleştirme yaptığımız yer. Şu zincirin içerisine kayalım. Ardından 1 2 3 zincir çektik ve şimdi buraya 3 zincirimden beraber ikinci trabzan olmuş oldu. 3 4 5 tane trabzanımı çalıştım. Bakın şimdi tam köşe yeri, şu V çalışmamın olduğu yer. Bir sık iğne yapmıştık burada. Tam sık iğnemin tepesine şöyle batıyorum. 1 2 3'te çıkıyorum. Geliyorum şu V çalışmamın içerisine batıyorum. 1 2 3'te çıkıyorum. Bir trabzan, tekrar aynı yuvaya batıyorum. 1 2 3'te çıkıyorum. Bir trabzan daha. Başlangıçtan saydığımızda ilk 3 zincirimizle beraber 1 2 3 4 5 6 7 8 tane trabzan çalışmış olduk. Araya bir zincir çektim. Tığıma ipimi doladım. Bakın yine V çalışmasının olduğu yuva. Şimdi 1 2 3 de çıkarak 1. Tekrar aynı yuvaya battım. İkinci trabzanı çalıştım. Son olarak sık iğnemin V çalışmamın olduğu sık iğnemin üzerine bir trabzan çalıştım. Bakın. Zincirden sonra 2 tane içeri, bir tane sık iğnemin üzerine. Ardından zincirlerim var. 5 zincirden oluşan. Ne yapıyorduk? 5 tane üçlü trabzan. 2 3 4 5. Devam ediyorum. Hemen yanındaki yuvanın içerisine de 5 tane üçlü trabzan çalışıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Bakın yine köşeye geldim. V çalışmam var burada. Ne yapıyorduk? İlk sık iğnemin üzerine bir tane trabzan. Sonra V çalışmanın bu boşluk olan kısmına bir ve tekrar bir tane daha, toplamda 2 sık iğnenin üzerine yaptığım trabzanla 3 tane trabzan çalışıyorum. Araya bir zincir, sonra tekrar V çalışmamın içerisine 2 tane trabzan ve V çalışmamın sık iğnesinin üzerine bir tane trabzan çalışıyorum.
Bakın. V çalışmasının üzerinde 3 tane trabzan, arada bir zincir ve tekrar 3 tane trabzanımız oldu. Şimdi devam ediyoruz. Zincirimizin üzerine 5 tane üçlü trabzan çalışıyoruz. 3 4 ve 5. Geliyorum hemen yan tarafta yine 5 tane trabzanımı çalışıyorum. 2 3 4 ve 5. Tekrar köşeye geldim. Son kez göstereceğim. Bakın. Köşede sık iğnemin üzerine battım. Bir trabzan oraya. Sonra 2 tane trabzanda V çalışmasının içerisine. Toplamda 3. Araya bir zincir. Tekrar V çalışmasının içerisine 2 tane trabzan ve sık iğnenin üzerine bir tane trabzan. Ardından bakın zincir üzerine 5 5 yine köşeyi çalışıyoruz. 5 trabzan yapıp sırayı tamamlıyoruz. Bir bitirelim sıramızı. Evet, bakın aynı şeylerin tekrarını yaparak geldim. En son zincirli kısma 5 tane trabzan çalıştım. Ve şimdi sıramı bitiriyorum. Bakın 3 tane zincirim vardı. Tepesine battım ve kaydırarak sıramı tamamlamış oldum. Şimdi arkadaşlar son bir sıra yapıyoruz. Burada da var olan trabzanlarımızın üzerine sık iğne çalışacağız. Bir zincir çekiyorum. Önce tam çıkış yaptığım aynı yuvaya bir sık iğne yapıyorum. Sonra sırayla her bir trabzanın üzerine batıyorum ve sık iğnemi çalışıyorum. Bakın bir zincir çekmiş olduğum yere geldim. Buraya da 2 tane sık iğne yapıyorum. Sonra devam ediyorum. Sıradaki trabzanların üzerine sık iğne çalışıyorum. Her birinin üzerine bir sık iğne. Köşedeki bir zincir çektiğimiz zincir yuvamıza da 2 tane sık iğne çalışarak sıramızı tamamlayalım. Bakın yuvaya geldim. 1 ve 2. Sonra sıradaki trabzan. Evet, bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Evet, sık iğnelerle beraber sıramı tamamladım. Bakın arkadaşlar, en son ilk başladığım sık iğnenin tepesine battım, kaydırdım, bir zincirle sabitledim ve şöyle biraz pay bırakarak ipimi kestim. Şimdi ördüğümüz bu motifin uzunluğunu size söyleyeceğim. Tam 9,5 santim uzunluğunda arkadaşlar. Şöyle esneyince tam 10 santim oluyor. Şöyle esneyince 10. 10 santim büyüklüğünde bir motif çalışmış olduk. Şimdi bu motiflerden 6 tane çalışıyoruz. Bakın ben hazırladım. 1, 2, 3, 4, 5. Şu son ördüğümle 6. Şimdi şu motifi de birleştireceğiz arkadaşlar. Bakın ben hep şu bitirdiğim sık iğneli kısımları aynı yere denk getirdim. Bakın hep aynı yere denk getirdim. Şimdi bunu da bakın böyle tutacak şekilde şöyle örgülerimizin bakın ters tarafları buralar, düz taraflarından şöyle köşeleri bakın yan yana getirdim. Şimdi bu köşenin içinde 2 tane
sık iğnemiz vardı. Bakın ilkinin şu zincirin şu tarafından değil de bakın diğer tarafından battım. Şimdi geliyorum. Şöyle çevirirsem daha iyi anlayacaksınız. Buradaki köşe çalışmasında bakın içerisinde iki tane sık iğne var. Bunun da ikincisinin şöyle dışarıya bakan tarafları. Her ikisinin de bakın dışarıya bakan. İçeri ve dışarı. Burada her iki tarafın dışarıya bakan taraflarına tığımı geçirdim. Şimdi şöyle bir zincirle beraber sabitleyelim. Şöyle ikisinin arasından geçirip bir zincir çekelim. Şimdi aynı şeylerin tekrarını yapacağız. Bakın. İçeriden değil dışarıya bakan taraftaki ilmeğin arasına giriyoruz. Aynı şeyi de burada yapıyoruz. İçeriye değil şöyle dışarıya bakan. Bakın. Her ikisine birlikte tığımla battım. İlmeğimi çıkardım ve bir sık iğne çalıştım. Bakın aynı şeylerin tekrarı. İçeriye değil dışarıya bakan taraftan. Bakın. Battım ve bir sık iğne. Aynı şeyi sıradakine ve sıradakine. Bu şekilde şu yine köşe kısmımızdaki ilk sık iğneye kadar aynı şeyi yapalım arkadaşlar. Evet bakın birleştirerek geldim. Son olarak köşemin içerisindeki sık iğnelerin de içerisine battım. Bir sık iğne çalıştım. Artık birleştirmem bitti. Bir zincir çekiyorum. Şu ipimi biraz uzun bırakarak kesiyorum. Bakın birleştirdik. Şimdi şu birinci motifimizle 6. motifimizi de birleştireceğiz arkadaşlar. Aynı şeyi yapacağız. Bakın. Geliyorum. Şu yuvamın içerisindeki birinci sık iğne. Burada da ikinciye denk geliyor. Tam trabzanın yanındaki. İkisine birlikte battım. Yine ipime şöyle bir zincirle düğüm attıktan sonra aradan geçirdim ve bir sık iğne yaptım. Sonra sırayla birleştiriyorum. Aynı şeyin tekrarını yapıyoruz. Böyle bütün bir parçamız oluyor arkadaşlar. Bu robamız böyle. Evet bunu da aynı şekilde yine diğer köşedeki ilk sık iğnelerde dahil olacak şekilde birleştirelim. Evet birleştirmemi yaptım. En son yuvaların içerisindeki sık iğnelerin içerisine battım. Bir sık iğne çalıştım. Yine bir zincir çektim ve ipimi biraz uzun bırakarak kestim. Evet arkadaşlar bakın robamız böylece oluşmuş oldu. Şimdi elbisenin üzerinde ne yapacağımızı anlatayım, sonra uygulayalım. Şimdi bakın arkadaşlar 6 motifle çalıştık ya. Şöyle ön ve arkada 2 tane motif, şu yanlarda da birer tane motifimiz olacak şekilde bizim robamız oluşmuş oldu. Şimdi bu robanın bir üst beden çalışması var. Bir de etek ucu çalışması var. Hangisinden istersek başlayabiliriz ama isterseniz şu aşağıyı hemen yapalım bitirelim. Burada kolay bir trabzan çalışmasıyla beraber örgümüzü öreceğiz. Şu ipleri de uzun uzun niye bıraktım? Şimdi göstereceğim ve bunları örerken gizleyeceğiz arkadaşlar. Herhangi bir yerden başlayabilirsiniz. Şöyle köşeden başlıyorum. Bakın. Şöyle bir zincir çekerek önce ilmeğimi buraya aldım. Bir zincirle sabitledim. Şimdi tığıma ipimi doluyorum. Belirgin aralıklarla arkadaşlar. Şöyle 2
sık iğne atlayıp mesela üçüncü sık iğneye batarak trabzan çalışacağız. 1 2, yine 3'te çıkalım. Burası böyle kabarık kabarık olsun. Tığıma ipimi doluyorum. Aynı yuvanın içerisine batırıyorum. Yine trabzan çalışıyorum. 2. Aynı yuvaya batıyorum. Trabzan çalışıyorum. 3. Aynı yuvaya batıyorum. 4. 5. 6. 7 tane ya da 8 tane. Bakalım. Şöyle yarım ay şeklinde, yelpaze şeklinde olacak. 7 ya da 8 arkadaşlar. Şöyle 8'i de bir çalışalım. Evet, 8 çalıştım. Yine 1 2 sık iğne atladım. Üçüncüsüne şöyle battım. Bakın böyle bir çalışma oluyor. Bunu çok böyle uzatarak yapmayın. Çünkü burası elbisenin kumaşa dikilecek olan beden kısmı. Burası esnek olması lazım ki çocuk rahat giyip üzerinden çıkartabilsin ya da yetişkin. Bu motifleri büyüterek ya istediğiniz bedene uygulayabilirsiniz. Yani 7, 8, 9, 10'lu motifler yaparak, ki ben bir tane yapacağım ama bu modelden yapmayacağım. Evet, şimdi geldik. Sabitledik. Tığımıza ipimizi doladık. Şu ipleri de bakın nasıl yürüteceğim şimdi. Onu göstereceğim size. Yine bakın 1 2 atladım. Üçüncünün içerisine battım ve yine trabzanımı çalışıyorum. Yelpaze çalışıyoruz. Yine 7 ya da 8 tane. Bu ipleri de yürüteceğiz aralarında. 3 4 5 olmuş. 5 2 4 5 6 7, bakayım 7 ile güzel yaslanıyor mu? 8 yapalım. Hep bunu 8 yapalım arkadaşlar. Evet, 8 tane yaptık. Şimdi bakın şu ipi uzatıyorum. 1 2 sık iğne atladım. Üçüncü sık iğneye sabitlerken şu ipi de aynı zamanda örgümün arasında yedirdim. Gördünüz mü? Gizlemiş ve temizlemiş oldum. Şimdi tığıma ipimi doladım. 1 2 atladım. Üçüncü sık iğnenin içerisine yine bakın bu ipi buraya yediriyorum. Yine 8 tane trabzan çalışıyorum. Arkadaşlar, sıranın tamamını bu şekilde çalışalım. Şu ipleri de göstermiş olduğum gibi örgünün arasına yedirelim. Bakın şöyle parmağınızdan tuttuğunuzda hemen zaten örgünün arasına yerleşiyor. 2 4 6 7 ve 8. Bakın kayboldu gitti. Eğer uzun bir parça şöyle kalıyorsa bunu da şöyle makasınızla temizleyerek bitirebilirsiniz. Evet, bu şekilde şu bütün etek kısmını örüp tamamlayalım. Evet, bakın her bir motife 3 tane olacak şekilde çalışmalarımı yaptım. Her birini bitirdim. En son bakın 2 4 6 8 trabzan çalıştım. Şu ilk başlangıç yuvamın içerisine batarak kaydırdım. Bir zincir çektim ve biraz uzun keserek tamamladım. Arkadaşlar, bütün ipleri yürüttüm. Bakın, fazla kalanları şöyle temizliyoruz. Yürüttükten sonra bakın tertemiz oluyor. Bak, bunları şöyle keserek bitiriyoruz. Evet, şu başlangıç ve bitiş yerimiz. Hemen şimdi bunu da son olarak şöyle örgümüzün içerisine arkadaşlar yürüterek gizleyelim.
Evet. Bunun da fazlasını keserek temizleyelim. Şurada bunu sabitlemişim, kesmemişim. Şöyle kestiğimde evet, tertemiz olmuş oldu. Şimdi robanın alt tarafını çalıştık. Üst tarafı çalışacağız ve bitireceğiz. Bakın. Ne kadar düzgün oldu, gördünüz mü? Şimdi üst kısmı çalışacağız arkadaşlar. Üstte şöyle bir şey var. Şöyle küçük, çok kısa, çapraz trabzan, normal trabzan, çapraz trabzan, normal trabzan yaparak bitireceğiz. Şu ön bedende, bakın, şu ön bedende ayırmış olduğumuz 2 tane motifimiz var ya. Bu 2 motifin üzerine bunu çalışacağız. Hemen başlayalım arkadaşlar. Şöyle ipimizi alalım. Evet, bakın, 2 motifin birleştiği şuradan başlıyoruz. Yine şöyle bir zincirle düğümleyelim. Şöyle alalım. Buradaki ipi de yine yürütelim. Şimdi bir zincirle sabitledik. Ardından 1, 2, 3 zincir çektik. Şimdi arkadaşlar şu görmüş olduğunuz sık iğnelerin üzerine çapraz trabzan çalışacağız. Çapraz trabzan çalışmasıyla biz aslında bere yaptık, yine roba çalışması yaptık diye hatırlıyorum. Çok kolaydır. Sırayla trabzan yapmak yerine şu birinciyi atlayıp önce ikinciye, sonra birinciye trabzan yapınca adı üstünde çapraz trabzan oluyor. Şimdi 3 zinciri çektim. Tığıma ipimi doladım. Bakın sıradaki sık iğne burada. Onun üzerine değil, onun yanındakine şu batıyorum. 1, 2, 3 de çıkacağım yine. Bakın şu ipleri de içinden yürütüyorum, gizliyorum. Şimdi tığıma ipimi tekrar doladım. Bakın atlamış olduğum sık iğne burada. Geliyorum, batıyorum. 1, 2, 3 de çıkıyorum. Bakın zaten çapraz oldu, görüyor musunuz? Çapraz trabzanımızı çalıştık. Tığıma ipimi doluyorum. Bakın sıradaki yuva burada. Bunu atlıyoruz. Biri atlıyoruz. Önce ikinciye batıyorum. Trabzanımı çalışıyorum. Tekrar tığıma ipimi doladım. Bu sefer geliyorum. Atlamış olduğum ilk sık iğne yuvasına batıyorum. Ve trabzanımı çalışıyorum. Bakın 2 tane çalıştık. Hep aynı şeyi yapacağız. Şu 2 motif bitene kadar. Buradan başladık. Burada bitireceğiz. Bir kez daha göstereyim. Tığıma ipimi doladım. Bakın sıradaki sık iğne burada. Bunu atlıyoruz hemen yanındakine. Şu ipleri de gizlemeyi unutmayalım. Yine yürüttük. Evet, trabzanı çalıştık. Şimdi tığıma ipimi doluyorum. Geliyorum, atlamış olduğum sık iğnenin üzerine trabzanımı çalışıyorum. Hep aynı şeylerin tekrarını yapacağız. Bakın. Sıradaki bu, atlıyoruz yanındaki. Artık şu ipi de yürütmemize gerek yok. Onları da kesip temizleyeceğiz. Sonra atlamış olduğum sık iğnenin üzerine. Gördünüz mü? Bu şekilde şuraya kadar çapraz trabzanlarımızı çalışalım. Evet, bakın 2 motifin üzerine gelecek şekilde şu başlangıçtaki tek trabzanı saymıyorum. Sonraki çaprazları saydığımda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, tam 20 tane çapraz trabzan çalışmış oldum. Bakın şimdi tığıma ipimi doluyorum arkadaşlar. Geliyorum tam şu 2 motifin yine birleştirme yeri. Buraya batıyorum. Ve burada normal bir trabzan yaparak tıpkı başlangıçta olduğu gibi sıramı tamamlıyorum. Şimdi bir üst sıraya çıkacağız. 1, 2, 3 zincir çektim.
Örgümü çevirdim. Örgümün arka tarafı. Şu ipi de yürüterek gizleyeceğim ve keseceğim. Siz de aynısını yapın. Şimdi tığıma ipimi doladım. Bakın arkadaşlar, şu ilk çapraz trabzanı atlıyorum. İkincisinin tepesine batarak ikili trabzan çalışıyorum. Bakın kaydırmış oldum. Burası böyle hafif içeriye doğru girmiş oldu. Ardından sıradakinin ardından her bir trabzanın tepesine batarak bu kez ikili trabzan çalışıyorum. Bak. Her bir trabzanın tepesine batıyorum ve ikili trabzan çalışıyorum. Bunu da isterseniz 3 yapabilirsiniz. Ben buranın daha böyle değerli toplu olmasını istediğim için ikili trabzan çalışıyorum. Evet, her birinin üzerine. Her birinin üzerine. Evet, sıra sonuna kadar bu şekilde çalışalım. Evet, bakın sıra sonunda son bir çapraz trabzanım ve şu başlangıçta 3 zincirden oluşan trabzanım var. Şimdi tığıma ipimi doluyorum arkadaşlar. Geliyorum. Bakın buradaki 3 zincirden oluşan trabzanımın tepesine batıyorum ve bir ikili trabzan çalışarak sıramı bitiriyorum. Şimdi tekrar bir zincir çekip şöyle dönelim. Ardından yine 2 3 zincire bunu tamamlayalım. Şimdi arkadaşlar yine trabzan kaydıralım. Şurada ilk 2 trabzanı atlayalım. Üçüncüsüne şuraya batarak yine başlayalım. Bakın 2 tane atladım. Bir tane kaydırmış oldum. Şimdi bir gerisine battım ve çapraz trabzanımı çalıştım. Geliyorum, sıradakine atlıyorum. Sıradakine battım. Sonra bir öncekine. Yani çapraz trabzanları tekrarlıyoruz arkadaşlar. Bakın bir tane atlıyorum. İkincisine ilk trabzanı çalışıyorum. Sonra geliyorum bir öncekine trabzanımı çalışıyorum. Şurada da bir tane atladık. Böyle içeriye doğru hafif verev olabilmesi için bu çalışmayı yaptık. Şimdi şuraya kadar yine çapraz trabzanlarımızı çalışalım. Evet, bakın son bir trabzan ve onun öncesindeki 3 zincirli yerime kadar gelmiş oldum arkadaşlar. Bakın şimdi tığıma ipimi doluyorum, geliyorum şu 3 zincirli yuvanın şöyle tepesine batıp 1 2 3'te çıkarak bu sırayı da tamamlıyorum. Şimdi arkadaşlar son bir sıramız var. Yine trabzan çalışması yapacağız ve eğer bağcıklı şöyle çalışacaksanız bu bağcık yuvasını da yapacağız. Bakın. Görüyor musunuz? Şu çalışmayı yapacağız. Yani bir çapraz trabzan yine atlayacağız. Şuradaki zinciri de 3 değil 4 çekersek böyle yuva olacak. Ama siz derseniz ki ben kumaştan bir bağcık yapmayı düşünmüyorum. Dolayısıyla böyle bir yuva bırakmanıza gerek yok. Tıpkı şu kenarda çalıştığımız gibi 3 zincirle çalışabilirsiniz. Şimdi ben kumaştan bağcık çalışmak isteyen arkadaşlar için anlatıyorum. 1 2 3 4 zincir. İsterseniz bunu 5 de yapabilirsiniz. Zincir sayınız arttıkça bu yuvanın büyüklüğü artar arkadaşlar. Ama çok büyük olmasına gerek yok. Benim için 4 zincir yeterli. Tığıma ipimi doladım. Ne dedik? Bir çapraz trabzan atlayacağız. Sonra şuraya
normal ikili trabzanımızı çalışacağız. Bakın buradan kumaş oldukça rahat bir şekilde girip çıkabilir. Ama daha geniş, daha büyük bir yuva olmasını istiyorsanız 4 yerine 5 zincir çekebilirsiniz. Ardından her bir trabzanın üzerine ikili trabzan çalışıyorum diğer uca kadar. Evet, trabzanlarımızı çalışalım. Evet arkadaşlar, bakın trabzanlarımı çalıştım. Son bir çapraz trabzanım kalana kadar. Şimdi burada da tığma ipimi şöyle 2 kez doluyorum. Çünkü 4'te çıkacağım. Şuradaki yuvanın büyüklüğü kadar yuvam olsun istiyorum. Bakın battım. 1, 2, 3, 4'te çıktım. Bakın aynı büyüklükte yuvayı elde etmiş oldum. Şimdi geriye dönüyoruz. Son bir çalışmamız olacak arkadaşlar. Sık iğne ile beraber, yani hiç yapmasanız da olur. Aslında şuraları filan hep döndük. Ama bir sıra daha, şöyle daha değerli toplu olabilmesi için ben sık iğne çalışmak istiyorum. Bakın şimdi. Geriye döndük. Örgümüzün artık burası düz tarafı. Her bir trabzanın üzerine sık iğne çalışıyorum. Sıra bitene kadar bu şekilde çalışalım. Evet, bakın sık iğnemi çalıştım. Geldim. Bakın. Şurada son bir trabzanım var. Onu da çalıştım. Sonra arkadaşlar şu kenar trabzanlarının üzerine de şöyle aralarını sık iğne ile dolduracak şekilde aşağıya doğru iniyorum. Bakın. Ve düzgün olacak şekilde, çok doldurmayın ya da çok aralıklı yapmayın. Kararınca şöyle bakın, düzgün bir şekil alacak halde. Bakın. Aşağıdaki motife kadar indim. Şimdi şu motifi de buradan şu ipleri de gizleyerek yine sık iğnelere devam edeceğim. Bakın geldim. Sık iğnemi çalıştım. İpi arasından gizleyerek sık iğnemi çalışıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Şöyle motiflerin üzerinden geliyoruz. Yine buraya kadar, sonra kenar çalışmasında yaptığımız gibi şuraya kadar gelelim. Burada artık sık iğnelerimizi ve roba çalışmamızı bitirelim. Evet arkadaşlar, bakın sık iğnelerle ördüm. Şu iplerimi gizledim. Yine sık iğne ile beraber geldim. Burada bakın başlangıç yerime. Burada şimdi şöyle kaydırarak birleştirdim. Bir zincir çektim ve ipimi biraz uzun bırakarak kestim. Arkadaşlar bakın ne kadar düzgün bir roba çalışmış olduk, görüyor musunuz? Evet, şimdi şunu da gizleyelim. En ve boy ölçüsü vereyim. Yani bu robanın büyüklüğü kaç yaşa kadar olur? Onu söyleyeyim hemen. Şunları gizledikten sonra evet, bakın robamız bu şekilde şöyle kumaşa dikilecek arkadaşlar. Bir ön bilgi vereyim kumaşa nasıl dikileceği hakkında.
Kumaşa arkadaşlar şu motiflerin bitimi var ya, şuradan şöyle dikebilirsiniz. Gerçi ben bir tane roba dikimi göstereceğim size ama hangi modele denk gelir inanın ben de bilmiyorum. Şöyle tam şu motiflerin bitiminden şuralar serbest kalacak şekilde yaparsanız bakın şöyle güzel görünür. Anladınız mı? Böyle tertemiz mis gibi olur. Şimdi son olarak ölçü vereyim ve artık tamamlayalım. Bakın 28-29 santim şöyle esniyor da genişliğimiz var arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz rahat 1, 2, 3 yaşa kadar giyilebilir. Yani bu 27, 28, 29, 30 şöyle birer santimle beraber yaş aralığı ilerler. Yetişkinlerde bile bilmiyorum, ben kendimi bir ölçeyim hemen söyleyeyim size. 55 filanmışım, bayağı varmış. Ya ama kendime de öreceğim yani. Evet. Şöyle 2 katıymış. Bu 28 santim, bunu kabul edersek rahat 1-2 yaşın giyebileceği büyüklükte. Motifleri daha büyük ya da daha küçük örmenin en kolay yolu ikili trabzan ya da üçlü trabzan çalışmaktır arkadaşlar. İkinci kolay yol, ben 2,5 milimetre tığ kullandım. Daha ince tığla daha küçük, daha kalın tığla daha büyük örebilirsiniz. Ama bunlar yarım numara oynar. Yani bu ipi çok ince tığla öremezsiniz. Örerseniz çok sıkı böyle sert bir örgü olur ya da çok bol öremezsiniz. O zaman da çok böyle delik deşik kötü görüntüsü olan bir örgü elde etmiş olursunuz. Sadece böyle yarımşar numara oynayarak işte ikili üçlü trabzanlarla şu motif sayısını değiştirmeden ölçülerimizi biraz değiştirebiliriz. Daha büyük örmek isteyen arkadaşlar aynı bu şekilde motif sayınızı artırarak, yani biz ne yaptık burada? 6 tane motif kullandık. Önlerde 2 motifimiz var. 2 önde 2 arkada, bir de yanlarda. Önlere 3 motif koyup 3, 6, 8 motifle de bu çalışmayı yapabilirsiniz. O zaman daha da büyür. Yani 4 yaş 5 yaş ve üzeri gibi şöyle bir motif daha uzadı mı ne oluyor? Ortalama 10 santim uzuyor işte bakın. 28 38 santim, yani şöyle oluyor. Bu da rahat 5 yaşta 10 yaş hatta 12 yaşa kadar olabilir. Yani onu motif sayısına göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Bakın arkası böyle. Ön kısmı böyle. Çok güzel bir anlatımı daha tamamlamış oldum. Telefonumun şarjı bitti. Evde yemeğim yok. Şimdi koşa koşa telefonumu önce şarja takacağım. Sonra yemek yapmaya başlayacağım. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğeni ve yorumlarınızı her zamanki gibi bekliyorum. Bir sonraki yine roba çalışması yapacağım. Yaz geldi ya, birkaç tane böyle anlatımı yapacağım. Bir sonraki roba çalışmamda görüşebilmek dileğiyle her birinize sağlık, saat, afiyetler diliyorum. Hoşça kalın.